Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir çanta çalışacağız. Gerçekten her detayını çok severek çalıştım. Çok beğendim. Yeni bir örnek yine her zamanki gibi. Bakın yani inanılmaz güzel. Örmesi çok keyifli ve gerçekten her modele çok yakışacak bir örnek. Hemen bu çantamda da size bunu göstermek istedim, bu örneğimizi. Yine her zamanki gibi işleme detaylarımız var. Son derece yine güzel, kullanışlı, muntazam bir çanta oldu. Şöyle astarımıza da bakalım. Bakın dak kumaşla çalıştım yine. Telefon cebimiz oldukça geniş bir iç hacme sahip. Midi bag diyorum ben bunlara. Yani mini baglere göre gerçekten çok daha büyük ve kullanışlı modeller. Şöyle kapağında da bakın şu ara kısmında aynı örneği kullandım. Yine boncuklarımız, püskülümüz. Bakın şöyle arkasını da göstereyim. Bu şekilde kapağımızda yine arkada da bu ovallik devam ediyor. Saplarımızda normal yeşil rengi deri ayarlanabilir sap kullandık. Çapraz takım kullanılacağı için. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve severek örersiniz bu çantayı benimle birlikte diyorum. Son bir hatırlatma, hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla rahatça abone olabilirsiniz diyorum. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçmek istiyorum. Ama küçük bir hatırlatma daha yapacağım. Biliyorsunuz Instagram'da da yine aynı Aryalara Tasarım ismiyle varım. Sizlerden ricam oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Birçok çantanın önceden haberini oradan alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Aynı zamanda sorularınız oluyor, takıldığınız yerler oluyor. Bunlarla ilgili anında dönüt alabilmek için ve ister istemez buradan fotoğraf paylaşamıyorsunuz. Oradan fotoğraflı olarak yaptığınız çantanın yaşadığınız sıkıntıları oradan resimleyerek gönderdiğinizde çok daha rahat bir şekilde yardımcı olabiliyorum. O açıdan da Instagram'dan da bana yazarsanız, ördüğünüz çantaların resimlerini bana gönderirseniz çok mutlu olurum diyorum. Ve lafı uzatmadan hazırsanız hemen çantamızı örmeye başlayalım. Hemen şeyle ilgili, boyutla ilgili çok soru geliyor. O yüzden boyutu hemen öncesinde vermek istiyorum. Şöyle hemen, evet, 19 santimlik bir elimiz, 21 santimlikte bir boyumuz var. 19'a 21'lik bir çantamız var. Dediğim gibi ayarlanabilir sap kullandım ama siz dilerseniz isteğinize göre örgü sap da takabilirsiniz. Bu çantalara örgü sap da çok yakışıyor. Ben müşterim bu şekilde istediği için bunu taktım. Eğer kendim yapacak olsaydım size sapıyla beraber, örgü sapıyla beraber sunardım. Dediğim gibi bakın işlemeleri son derece, bir işleme var ama boğmuyor, sıkmıyor. Gayet aralıklı, zarif, basit bir işlemesi var. Her detayını, yani püskülünden işlemesine kadar her detayını verdim. Sadece astarlama videosu için açıklamalar bölümüne mutlaka koyacağım. Astarlama videosu ayrı bir video değil. Bir çantamın içinde astarlama aşamasını gösterdim. O yüzden yanlış link zannetmeyin. Tıkladığınızda o çantamı göreceksiniz. O çantanın içinde yer alıyor astarlama kısmı. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Hazırsanız haydi hemen başlayalım. İpim yumuşak yerli rafya. Bakın ince yumuşak yerli rafya ile örüyorum ben. O yüzden size mutlaka ölçüleri vereceğim. Eğer sizin rafyanız daha kalın bir rafyaysa siz ölçünüzü ona göre, yani göz sayınızı ona göre azaltıp arttırabilirsiniz. 2'nin katları olacak şekilde bir sayı elde etmem gerekiyor bu çantayı örerken. Tığım 3,5 milimetre. Dediğim gibi rafyam ince olduğu için ben 3,5 milimetre kullanıyorum. Eğer sizin rafyanız kalınsa siz 4-4,5 milimle de bu çantayı örebilirsiniz. Çok güzel, çok kolay, çok zevkli bir örnek çalışacağız şimdi birlikte. Dilerseniz zincir çekerek başlayalım. Şimdi ben 35 zincir normalde
şey için, yani batmak için, bir tane de yükseklik için toplam 36 tane zincir çekeceğim. Birincisini yaptım. 2, 3, 4, 5. Burada neye dikkat ediyorum zincirlerimi çekerken? Zincirlerimin ne çok gevşek olmasını istiyorum ne de çok sıkı olmasını istiyorum. Tam böyle üzerine yaptığım trabzanla başlayacağız bu örnekte. Trabzanlarımızın tepesi kadar olmasını istiyorum zincirlerimin büyüklüğünün de. Hemen 36'ya tamamlayıp geliyorum. Evet, 36 tane zincirimi çektim. Şimdi çevirip artık üzerine trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Yalnız burada yanlışlıkla sık iğnedeki gibi yükseklik için bir tane demiştim. Yükseklik için burada 2 tane yapmam gerekiyor. O yüzden bir tane daha zincir çektim. Yani toplamda 37 tane olmuş oldu. Çünkü trabzanla başlıyoruz. Hemen çevirdim. Şu 2 taneyi bırakıyorum. Üçüncünün bakın arkasında şöyle zincirlerimiz hep üçlü görünüyor ya, şu ortalarına gireceğiz. Şu ortadaki tümseklerimiz var. O tümseklerimize giriyoruz ve ikili trabzan yaparak başlayacağım. 1 2 seferde çıkartıyorum. İpimi tığıma doladım. Geldim bir yanındaki, bakın yine şu küçük tepeciklere gireceğiz. Bu bize ne sağlayacak? Bu şekilde yaptığımız zaman çok düzgün bir alt taban hattı oluşturmuş oluyoruz. Karşı tarafını dolanmaya başladığımızda da böylece arada hiçbir şekilde delik oluşmuyor. Spiral şekilde gideceğimiz için deliksiz bir taban oluşturmak istiyorsak bu yöntemi kullanıyoruz her zaman. Şöyle ortasındakine giriyorum. 1 2 seferde çektim. İpimi tığıma doladım. Girdim. 1 2. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldik. Bakın son deliğimize de battım. Şunu göstermek istiyorum. Bakın altımız nasıl oldu? Şöyle görüyorsunuz VV'leri. Bu düzgün bir tabanla başlama şansı veriyor. Bu şekilde batarak başlarsak. Şimdi hemen karşısına geçeceğim. Burada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Ben diğer tabanlarda olduğu gibi normalde bunu mesela böyle genişletmeyeceğim. Aynı bunu battığım deliğin içine bunun karşısını oluşturmak için bir tane daha battım. Dönüyorum. Direkt karşıya başlıyorum. Yani bakın şöyle göstereyim. Şu bir tane kenar için yaptım. Şunun karşısına, yani aynı deliğin içine 3 tane batmış oluyorum köşede. Biliyorsunuz aynı sık iğnede olduğu gibi yaptım. Trabzanda daha fazla batmamız gerekiyor normalde ama böyle köşenin yayılmasını istemiyorum bu şekilde. O yüzden sadece son deliğin içine 1 2 3 trabzan yaptım. Hemen dönüyorum. Bakın bu son delikti. Bir önceki trabzanın karşısına trabzanımı yaparak devam edeceğim. Burada artık şu V'ler demiştik ya, bu V'lere giriyoruz. İpimi de içinden yürütüyorum. Bu bize işte deliksiz bir taban sağlayacak. Şimdi göstereceğim size. Normalde biliyorsunuz bu şekilde taban yapımında ortada bir delik oluşuyor. Bu deliğin oluşmasını önlemiş oluyoruz bu şekilde. Hemen yanındaki V, devam ediyorum. Hemen yanındaki V. Bakın şu ilmeği hiçbir zaman için gevşetmiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Şuradaki şu ilmek hep sıkı olacak. Tepelerimizin düzgün olması için. Bir yanındaki V'ye girdim bakın. Yani her trabzanın tepesi üzerine bir trabzan daha denk gelmiş oluyor bu şekilde. Kastettiğim şey şuydu, bakın. Şöyle bir dönüş sağladık. Yayılma yapmadan bir dönüş sağlamış olduk bu şekilde. Çünkü eğer buraya normal trabzanlardaki gibi 5-6 tane trabzan yapmaya kalkarsam bu böyle açılacak kenara doğru. Onu istemiyorum. Normal sık iğnedeki gibi 3 trabzan yaptım son deliğin içine. Şimdi sıra sonuna kadar aynen bu şekilde her trabzanın karşısına bir trabzan olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Bakın görüyorsunuz hiçbir delik oluşmadı. Şurada
Normalde eğer ki böyle arkadan biraz önce ilk başlangıçta arkadan battığımız gibi batmayıp da normal direkt zincir içine batarak gitseydik şu trabzanların göbeklerinde birer delik oluşacaktı. Bakın hiç delik yok bu yöntemle yaptığınızda. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi son deliğin içine de bir tane yaptım. Bakın burada bir zincirle başlamıştık hatırlarsanız. Bu zinciri saymıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bu dönüp dolaştım geldim. İkinci trabzanım. Şimdi bu aynı deliğin içine bir tane daha trabzan yapacağım. Ve şu görmüş olduğunuz ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Şöyle bir bakın tabanımız olmuş oldu. Hemen ölçüyü de söylüyorum size. Biraz daha büyüdüğünde daha net bir ölçü olur aslında ama yine de şöyle hemen yaklaşık bir 19 santimlik bir bu şekilde taban elde etmiş olduk. Bakın görüyorsunuz hiç delik yok. Trabzanlar karşılıklı inci gibi dizildiler. Hiç aralarında boşluk delik yok. Biliyorum bazen o delikler oluştuğunda onu ilmek kaydırmayla falan böyle kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu yöntemle hiç ona ihtiyaç duymayacaksınız diyebilirim. Şimdi artık örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum, çıktım yukarıya. Şimdi bu benim ilmek kaydırma yaptığım yani zincir çektiğim trabzanın üstü. Bunu değil de bir yanındakini şöyle gövdesini şu şekilde giriyorum. Bakın. Altından tığımı soktum. Bir kabartı oluşturacağım burada. 1 2 2 seferde çekiyorum. Yani ikili trabzan. İpimi tekrar tığıma doluyorum. Bakın örgünün şimdi atlamıştım ya o bir taneyi. O atladığım bakın şu yani ilk zincirin çıktığı yere tekrardan giriyorum. Yine bir ikili trabzanımı yapıyorum. Geldim bakın yan tarafa. Şimdi burada bir ikili var. Birincisini atlıyorum, ikincisini. Girdim. 1 2 2 seferde çektim. Şimdi dönüyorum arkasına. O atladığım biraz önce şu atladığım yere giriyorum. Bakın şu üzerine yaptığım bir önceki atladığım da bu. Girdim. Yine ikili trabzanımı yaptım. İnanılmaz güzel bir örnek. Bakın sıradakini atlıyorum. Yanındakine girdim. Bunun her şeyi güzel olur. Yani ben şu an mini bekte çalışıyorum ama inanın her şeyi güzel olur. Bakın hemen bir önceki tepeye girdim. Arkadaki yine ikili trabzanımı yaptım. Atladım bunu. Geldim. İkili trabzanımı yaptım. Döndüm arkaya. Bakın atladım. Örmediğim tepeye giriyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın örnek şekillenmeye başladı. Gerçekten o kadar güzel olacak ki şimdi üst sıralarını da yaptığımda göreceksiniz. Bunu atladım. Yanındakine son kez gösteriyorum. 1 2 seferde çektim. Şimdi o atladığımın bakın tepesine giriyorum. Yine ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde herhangi bir arttırma eksiltme yok. Sıra sonuna kadar geliyorum. Şurayı tekrardan göstereceğim. Evet, şimdi geldik sıra sonuna. Bakın şimdi burayı güzel bir şekilde anlayalım. Şimdi şu benim ilk yükseklik için çekmiş olduğum zincirim. Bakın bunu görmezden geliyorum. Çünkü ben aynı deliğin içine arka çaprazımı yaptım zaten. Bu tamamen yükseklik kazandırmak için arada yukarı çıkmak için yaptığım bir zincir. Bu benim için önemli değil. Benim buradaki ilk örneğim bakın şu ikisi. Şu dolayarak çektiğim, şu da arkadan çektiğim. Şu iki tane. Şimdi şu birincinin tepesine geliyorum.
ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir, iki tane yine yükseklik için zincirimi çektim. Bakın şu örnekte şu altta kalan var ya, artık hep şu altta kalana giriyorum. Şurası. Bu şekilde o altta kalan. Uzattım. Bir, iki. Şimdi ne yapıyorum? Geri dönüyorum. O ilk zinciri çektiğim delik. Bakın ay zincir de buradan çıkıyor. Oraya tekrardan giriyorum. Bir, iki. Yine ikili trabzanımı yaptım. Geliyorum. Bakın şu bir alttaki yaptım. Şu arkadan yapmış olduğum var ya. Ona ne yapıyorum? Şu şekilde giriyorum. Yine uzattım. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. Döndüm arkaya. Örmediğimi şimdi örüyorum. Evet bakın yine geldik. Şu aradaki ikili trabzanımı yaptım. Şimdi örmediğim arka atladığıma arkadan dönüyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şimdi geldik buna. Şu arkadakine girdim. Bakın. İkili trabzanımı yaptım. Döndüm arkaya. Örmediğimi girdim. Yine ikili trabzanımı yaptım. Hafiften bir şekillenme başladı. Bakın. Burgu burgu görüyor musunuz? Harika bir örnek oluyor gerçekten. Sanki burada çok delikmiş gibi gözüküyor ama arkadan gelip sonrasında şunu aldığımızda bakın orası ister istemez şu görmüş olduğunuz şunlar, şu atmalar orayı dolduruyor. O kadar güzel bir örnek ki hem bakın görüyorsunuz trabzanla gittiğimiz için çabuk ürüyor. Zevkli gidiyor. Sık hani sıkmıyor yani sürekli sık iğne gibi değil. Ama aynı zamanda da gerçekten çok şık dolu dolu da bir görüntüsü oluyor. Arkaya. Evet. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Tekrardan bir göstereyim yukarıya nasıl çıkıyoruz. Ondan sonra işleme kısmına gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu mini bek değil, bu bir mid bek. Yani içine yine bir gözlük kılıfının işte bir cüzdanın, telefonun vesairenin sığacağı büyüklükte bir çanta hazırlıyoruz. Gerçekten harika olacak. Örnek inanılmaz güzel. Yani her çantayı, torba çantada, işte clutch'ta vesaire her şeyde kullanabileceğiniz bir örnek. Gerçekten çok şık. Hemen şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet geldik yine sıra sonuna. Sonuncuyu da yaptık. Yine bakın şu arada zincirimizin olduğu yer. Zincirden sonrakinin üzerine ne yapıyorum? Aynı şekilde ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine bir iki tane zincirimi çektim. Bu sefer bakın yine görünüyor bu çarpımız. Bunun yine şu altta kalanından girerek hemen başlıyorum. Hemen arka. Bakın o zinciri çektiğim yere tekrardan girdim. Görüyorsunuz zincir çektiğim yer burası. Aynı deliğe bir daha girdim. Geldim bakın ikinciye. Yine şu alttakine girdim. İkili trabzanım. Şimdi çevirdim arkayı. Arkadan bakın bu ipi tekrar gösteriyorum. Bakın alttan girmiyorum. Bu örgü önde kalacak. Ben onu aşağıya yatırıyorum. Arkasına yapıyorum. Şunu da söyleyeyim, bu örnek her iple güzel olur. Yani isterseniz makrome ile çalışın, isterseniz kağıt iple çalışın. Yani penye iple bile güzel olacak tarzda, yani kalın iplerle bile güzel oluyor. Daha böyle tombik tombik dolu dolu oluyor onlarda. Bakın bakar mısınız örneğin güzelliğine? Çok şık oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde yine sıra sonuna geleceksiniz aynı şekilde. Yani şurada şu
zincir şu arada illaki olacak. Ona yapacak bir şey yok ama dikkat çekmiyor. Gerçekten harika oldu. Bir de bu şekilde tekrardan şöyle bir ölçüsünü göstermek istiyorum size. Daha sağlıklı olur artık. Ama hala esniyor. Bakın aynı, evet. 19,5 santim. Raflayıp esnek oluyor. Daha esnek oluyor. Daha yumuşak oluyor. Evet. Dilerseniz işleme kısmına kadar geleyim. İşleme kısmında hatta orayı yani belki gösteririm, belki hiç göstermem bile. Çünkü düz sık iğneye geçeceğiz. Dümdüz sık iğne. Yani o işleme yapacağımız yeri hep sık iğne ile öreceğiz. Sık iğnelerimiz bittikten sonra işleme detaylarına başlayacağız. Şöyle söyleyeyim. İşleme kısmını ben en sona bırakmıyorum. Çünkü sonra elini içine sokup yapmak çok zor oluyor. O yüzden sık iğnelerimi bitirir bitirmez işlememi yapacağım. Üzerine ondan sonra örmeye devam edeceğim. Dilerseniz o aşamaya kadar yapıp gelelim. Evet, artık bakın dediğim yere kadar örüp geldim. 8 santim alt kısmı ördüm. 8 santimden sonra ise işlemi yapacağım bölümü hazırladım. Bakın 3, 6 ve 9 sıra örmüşüm sık iğne olarak. Santim olarak da söyleyeyim. Dediğim gibi ip kalınlığı değişebilir. İp kalınlığına bağlı olarak sizin sıra sayınız da değişebilir. Şöyle bakın gösteriyorum. 8 santim örnek kısmı var. 5 santimde sık iğne kısmı var. Toplamda 13 santime gelmiş oldum bu aşamadayken. Şurada bıraktım bilerek. Her sıra sonunda nasıl yapacağınızı buradan görebilirsiniz. Sık iğne sıranızı dolaştıktan sonra şöyle biraz uzaklaşalım. Bakın geldik sıranın sonuna. Son sık iğnemizi de yaptık. Şurada görüyorsunuz bu bizim yukarıya doğru bakın çıktığımız kısım. Aynı sık iğne gibi görünüyor. Nerede olduğunu en az bu şekilde ayırt edilebilir halde yapabiliyoruz. Şu görmüş olduğumuzun üstüne yapacağız şimdi. O yüzden bir sonraki bakın şu bir sonraki sık iğnemin tepesini şöyle önden genişletiyorum, bir batması kolay olsun diye. Arkadan giriyorum. İpimi çekiyorum. Bunu yaptığım 9 sırada da hep aynı işlemi yaptım. Şimdi şu ipimin uzantısı bakın. Buraya çektiğim ipimin uzantısı. Buradan bu ipimin uzantısından giriyorum. Arkadan ilmeğimi geçirdim. İçinden çıkartıyorum. Bakın bu şekilde sık iğneye dönüştürüyorum. Diğerlerinde hep böyle yaptım. Yanındakinden devam ediyorsunuz sık iğnelerinizi yapmaya. Şimdi biz burada üst sıraya geçtiğimizde biliyorsunuz örneğimizi tekrardan örnek kurmaya başlayacağız. Tekrardan örnek kurmaya başlayacağımız için yine trabzan sırasına geçiyorum. O yüzden burada 2 tane zincir çekmiş oldum. Hemen ipimi arttım. Yanındakinden ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bir sıra bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıp geleceğim. Ondan sonra işlemelerimi yapacağım. Bu ikili trabzanlarımız aynı tabandaki gibi. Tekrardan örnek kurulumunu göstermeyeceğim. Çünkü gerek yok. Tabandaki gibi yapacaksınız. Videoyu tekrardan başa sararak o kısma eğer unuttuysanız bakabilirsiniz. Bu ikili trabzandan sonra direkt örnek. Aynı örneği tekrar kuracağız. Tekrar bir 8 santim öreceğiz. Yani toplamda 21 santime ulaşmış olacağız bu çantada. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, bir sıramı bitirdim. Şimdi artık işleme kısmına geçeceğim. Yine her zamanki gibi işleme renklerim de kiremit. Şöyle göstereyim. Kuşkonmaz yeşili kullanacağım. Ve klasikte kese kağıdı rengi ipimi kullanacağım. Şimdi burada farklı stillerde işleme yapabilirsiniz. Eğer bu işlemeyi
böyle döndürecekseniz, yani döndürüp götüreceksiniz, o zaman şunu tavsiye ediyorum. Mesela burada en üstte başladıysanız tepe noktasını, en alt noktasını aşağıya kadar indirmemeniz gerekiyor. Çünkü onun altında diğeri devam edecek. Eğer ki böyle V yapmak istiyorsanız, o zaman bunu bir tanesini böyle sonuna kadar indireceksiniz. Diğerinin içine şeklinde farklı farklı işlemeler yapabilirsiniz. İsterseniz baklava dilimleri yapın vesaire. Artık onlar size kalmış durumda. Şimdi ben burada VV modelini tercih edeceğim. Çünkü o şekilde istek geldi. Aynısı olsun diye. Ama dediğim gibi bu zikzakları siz istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Şimdi turuncuyla başlayacağım ben. Şöyle gösteriyorum. Bakın, ipimi doladım elime. Şimdi öncelikle ilmek kaydırmayla başlayacağım için şu ipimi alttan, bakın önce ortasını buldum, saydım, ortayı buldum. İpimi şu şekilde çektim. Ne yapıyorum? Aşağıya çaprazdan başlıyorum. O ipi daha sonra aşağıda diğer ucu geldiğinde ikisini birden birbiriyle düğümleyeceğiz. Evet, hemen iplerinizin uzunluğunu, yani ilmeklerinizin uzunluğunu öyle iyi ayarlamanız lazım ki, yani hem kasma yapmayacak ama böyle bol bol da kalmayacak. Hani ona göre ayarlamanız da gerekiyor. Çünkü altında kullandığınız ip rafya ip, yumuşak yerli rafya ip. Yumuşak yerli rafyalar esnektir birazcık. Adı üstünde yumuşak ip bunlar. Burada kullanmış olduğunuz kağıt ip ise esneme yapmayan bir ip. O yüzden burada bunu iyi yapmanız gerekiyor. Ayarlamanız gerekiyor ki herhangi bir şekilde örgünün orta kısmında bir kasma, bir büzülme gerçekleşmesin. Ona göre ilmeklerinizi uzatmalısınız. Hep bu şekilde çarpıya gidiyorum, bakın. Uzatıyorum ilmeğimi. Şimdi şu köşeyi de dön, zaten aşağı köşeyi de gösterdim mi oturacak. Bakın bu biraz uzun oldu mesela. Onu hemen birazcık kısaltıyorum. Bakın en alta kadar gittim. Gördüğünüz üzere en alt, yani ilk sık iğnenin başladığı sıraya kadar indim. Şimdi burada bir tane yana gideceğim. Şöyle bir tane yana gideceğim. Direkt ya da direkt dönelim. Keskin bir V olsun. Çünkü bunu da V yapacağız ya. Bu sefer şöyle biraz çeviriyorum. Tabii elinizde siz bunu çok daha hızlı, seri bir şekilde yaparsınız. Şimdi ben iyice anlaşılsın, battığım yerler gözüksün diye yavaş yavaş gidiyorum. Yine çaprazda yol alıyorum, bakın. Bunun, bakın şurası olsaydı üstte olurdu. Üstünün bir yanı tam çaprazına gidiyorum. Tığımın ucunu burkaraktan ilerleyeceğim. Şimdi buraya geldiğimde bir sayma işlemi yapacağım şimdi. Çünkü neden? Şimdi benim bu sayım tam denk gelmeyebilir bu şekilde. O zaman ne yapacağım? Bir sayacağım. Bakalım sayım doğru tutacak mı? Eğer tutmazsa o zaman ne yapacağım? Şu ön kısımların V'lerini tam denk getireceğim. Yanları uyarlayacağım. Yani mesela ne yapabilirim? Şimdi burası tam V muhtemelen denk gelmeyecek, bakın. Bu V çünkü buraya kadar çıkacak. Şimdi şu arada ne olacak? Bir şey var. O zaman ne yaparım? Mesela burayı düzlerim. Aynı işlemi burada da yaparım. Burayı da düzlerim. Yani önemli olan ön ve arkanın tam tamına aynı şekilde denk gelmesi, düzgün olması. Yan kısımların, örnek yanlarda ne olmuş olur? Böyle V değil de o zaman şöyle bir
Artık şurada bir düzleşme, bir hat oluşmuş olur. Hemen ben şu kısmı yapayım. Kaç sırayı düz gitmem gerektiğini de sayayım bir. Ona göre size de söylemiş olacağım. Evet. Şöyle saydım. Örneklerin dışında bir tarafta 3, bir tarafta 4 tane ilmek kaydırması yapmam gerekiyor. Örneğin denk düşmesi için. Şimdi ben burada dörtlüyü yaptım. Yine V'lerime devam edeceğim. Geleceğim. Bu tarafta 3 tane yan gideceğim. Yani şöyle 1, 2, 3 tane yan gideceğim. Yine bu tarafta örnek aynı şekilde denk gelmiş olacak. Ama dilerseniz, isterseniz riske atmayın. Mesela şu az olanı önce yapalım, değil mi? 3'ü önce yapalım. 4 denk gelecekse orada denk gelsin. Bakın yine yan 3 tane yan gittim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane yana gittim. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan alt çaprazdan devam ediyorum. Burada şuna dikkat edin. Güzel hesaplayın, güzel sayın. Sonra ilmek kaydırmalarınızı yapın. Çünkü ilmek kaydırma yaptığınız delikler büyür. Yani olmadı sökeyim ben sonra tekrar yapayım derseniz oralar delik delik kalacaktır. O da hoş bir görüntü olmaz. O yüzden tavsiyem güzel hesaplayın. Yerlerinizi belirleyin. Gerekirse ip bağlayın. Gerekirse ilmek tutturucu koyun. Ama tek seferde doğru bir şekilde yapın ki herhangi bir sonrasında sökme işlemi yapmak zorunda kalmayın. Evet, şimdi ben şu buradaki zikzakları da yapayım. Şuradaki üçlü dörtlü yapmamız gereken ilmek kaydırmaya gelelim. Bakın bu tarafa geldim ve burada 1, 2, 3, 4 tane yana gittim. Şimdi buradan sonra artık normal aşağıya yukarıya yaptığımda tam buraya geldiğimde bunu nasıl birleştireceğiz hiç belli olmadan onu göstereceğim. Evet, geldik. Bakın sonuncuyu yapmıyorum. Sonuncuyu iğneyle yapacağız. Şöyle ipimi kestim. İlmeğimi çıkartıyorum. Artık iğneme takıyorum. Şu ilk yapmış olduğum ilmek kaydırmaya bakın şu şekilde giriyorum. İkisine birden girdim ve ipin çıktığı bakın tam şu orta buradan giriyorum. Görüyorsunuz, böylece hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi ne yapacağım? Bunu içeride birbiriyle bağlıyorum. İçeri zaten biliyorsunuz astar yapacağız. Astar yapacağımız için ipler gizlenmiş olacak bu durumda. Fazlasını da keseyim. Evet, birinci aşamayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yeşille kiremitin arasına hasır atacağız. Burada artık işimiz kolay, saymayla işimiz yok. Ne yapacağım? Tabii ki de bunların aralarında şunu görünmesini istiyorum. O yüzden hemen dibinden başlamıyorum. Hep biraz boşluk bırakarak yapacağım ki şu aralarında şöyle bir detay ortaya çıksın. Şimdi burada artık iki farklı yöntem uygulayabilirsiniz. Şimdi burada başlayacağız, bunu yapacağız ya. Dilerseniz ipinizi aşağıdan içinden uzatıp buradan tekrardan başlayabilirsiniz. Dilerseniz her seferinde başlayıp buraya gelip ipinizi kesip başlayıp ipinizi kesip bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer alttan uzatma yapacaksanız ipinizi mutlaka dikkat edin. Şuralarda yine kasma yapmasın. Şimdi nereden batacağım? Bakın. Yanında şimdi bir tane var. Bu ilk biliyorsunuz turuncunun battığı delik. Onun yanındaki ilmeğe değil. Onun yanındakine değil. Onun yanındakine. Yani turuncudan sonraki 1, 2, 3. ilmeğe giriyorum. Ama bunu yapmamdaki sebebi biliyorsunuz benim rafyam, tekrar söylüyorum, ince. Eğer sizin rafyanız kalınsa, eğer göz sayınız benimki kadar fazla yoksa siz üçüncüye değil ikinciye de batabilirsiniz. Orada o ayarlama size kalmış tamamen.
Çünkü ortaya bir yeşil daha yapacağımız için ona da yer kalması gerekiyor. Bu şekilde yine çapraza ilerledik. Bakın tam tepeye geldim şu anda. Artık buradan sonra aşağıya inmeye başlıyorum. Geceye kaldı birazcık. Umarım belli oluyordur net bir şekilde. Yine çaprazdan aşağıya iniyorum. Zaten bunu gösterdikten sonra diğerlerini göstermeme gerek kalmayacak. Çünkü aynı mantıkta ilerleyeceğiz. Bunu bu şekilde tepe yapıyorsak bunu bu şekilde çukur yapacağız. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yeşillerde de bunun içine yapacağız. Onda da şu yöntemi izleyeceksiniz. Yine yanındaki 1, 2, ona değil üçüncüye batıyorsunuz. Bu şekilde aralarında eşit boşluk bırakmış olacağız. Aynı zamanda da şu ara gözükmüş olacak. Siz daha az bir ara gözüksün istersiniz. O zaman dediğim gibi ikinciye de batabilirsiniz. Ben 2 sıra sık iğne boş bırakmış oldum bu şekilde. Siz bir sık iğne boşlukta bırakabilirsiniz. Size tığı kaç türlü evirdim çevirdim bilmiyorum. Evet, bu şekilde ne yaptım? Şimdi bunu bitirmiş oldum. Şimdi burada bu işlemi yaptım ya. Dediğim gibi istersen bunu aşağıya çekip aşağıdan gidebilirim. Ama ben bunu yapmayacağım. İster istemez. Çünkü bunu buraya uzatmak zor bir eylem. Her seferinde. Ama bu sefer iplerimi biraz uzun keseceğim. Çünkü içeriden onları birbirine karşılıklı bağlayacağım tekrardan. O bağlama işlemi esnasında rahat etmek için bakın şöyle şu kadar bir ip bırakıyorum. Bunu niye iğne taktıysam direkt zaten tığla da çekebilirim bunu alta. Aynı delikten bakın en son yaptığım delikten giriyorum. İpimi aşağıya çekiyorum. Evet. Şimdiki aşamada ne yapıyorum? Bakın yine 1, 2, 3. Üçüncüye. Şimdi buraya küçük bir yeşil yapacağız. Artık buradan sonra mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu ipin ucunu sonra buradan bir daha başlayacağım ya. Bunu yaptığımda bu iki ipin ucunu birbirine buradan alttan bağlayacağım ki herhangi bir çözülme olmasın. Şimdi şunu da göstereyim. Biliyorsunuz yanlarımız daha farklı. Yanda yine buraya kadar böyle geldiniz. Şu tepede ne yaptıysam bunda da aynısını yapıyorum. Yani ne yapmışım burada 1, 2, 3 tane yana gitmişim ya. O zaman hasırda da 3 tane yana, yeşilde de 3 tane yana. Aynısını altında da devam ettireceğim. Bu şekilde işleme kısmını bitiriyorum. Bitirdikten sonra üstünü altta kurduğumuz örnek gibi yine kuruyorum. Yine 8 santim örüyorum. Ondan sonra kapanışta artık ağız kısmını yapacağız. Daha sonra biliyorsunuz kapağımız var. Kapağımızı yapacağız. Püskülümüzü yapacağız. Boncuklarımızı takacağız. Sapımızı takacağız. Çantamızı tamamlayacağız. O aşamalarını hemen yapıp geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın buraya da koyduğumuzun aynısını yukarıya da koydum. Artık ağız kısmını şöyle birazcık toparlamam lazım. Neden? Astarı rahat bir şekilde dikebilmem için. Bunun için sık iğne gideceğim. Ama sık iğneye giderken şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Şimdi şu üste gelen kısımda değil. Bunda değil. Bunu normal örüyorum. Sık iğnemi normal bir şekilde ördüm. Şu alta gelen kısımlar vardı ya. Şu alta gelen kısımlarda sık iğnemi de yine aynı şekilde bunu hani burgu yaparaktan alıyorum. Şu üsttekine normal sık iğne yapıyorum. Şu altta kalana aynı daha önce yaptığımız gibi bu şekilde alıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Üstteki normal,
Şu alttakinin tepesine yine burgu şeklinde yapıyorum sık iğnemi. Dediğim gibi buradaki amacım şu: astarı dikecek bir yer ayarlıyorum kendime bu şekilde. Böyle şu alttaki parçayı, şu burguyu devam ettirmek, o görüntüyü devam ettirmek için yapıyorum bu şekilde. Üsttekini aynen ördüm. Alttakini bu şekilde alıp yine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar da bunu döndürüp geliyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi geldik sıra sonuna. Sonuncuyu da yaptım. Yine her zamanki gibi bakın, şu benim ilk yukarı çıkışım. Bu da benim ilk sık iğnem. Şu ilk sık iğnemin tepesini şöyle genişletiyorum. Arkadan girdim. Şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde bir sıkıştırıyorum orayı. Sonrasında her zamanki gibi bakın, o ipin uzantısı burada. Buraya girdim. İlmeğimi geçirdim. Ve burayı sıkıştırıyorum. Şimdi buradan sonra artık çantamızı tamamladık. Şeyler yanlış çektik. İlmeğimizi bu şekilde sıkıştırdık. Şimdi ağız kısmını dolaşacağız. Evet, geldik sıra sonuna. Şimdi artık ters sık iğne yöntemiyle çantamızın ağzını kapatacağım. Bakın, ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine girdim. İpimi çektim. Şöyle ikisini bir çıkarttım. Uzattım. Bir atladım, yanındakine girdim. İkisini bir çıkarttım. Uzattım. Bakın, buna örmüyorum. Yanındakine uzattım. İkisini bir çıkarttım. Uzattım. Girdim. İpimi çektim. İkisini bir çıkarttım. Uzattım. İkisini bir çıkarttım. Bakın, bu şekilde çantamızın ağzını bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar dolaşıp geleceğim. Artık burada işimiz bitecek. Nereye geçiyoruz? Hemen kapak detayına geçiyoruz. Kapağımızı da, küçük bir kapağımız var biliyorsunuz, ucuna püskül taktığımız. Hemen onu hazırlamaya başlayacağız. Evet, çantamızın ağzını bakın geldim, bitirdim. İpimi çıkarttım. Bunu ne yapacağım? İğne ile şu şekilde arkaya geçirip sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. O kısmı iğne ile yapacağım. Şimdi geldik artık kapak kısmına. Küçük bir kapağımız var biliyorsunuz. Öncelikle bunun için zincir çekerek başlıyoruz. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincirimi çektim. Şimdi burada ilk sırayı sık iğne olarak değil, trabzan olarak yapacağız. O yüzden şöyle bir iki tane daha çekiyorum. Trabzan yüksekliğimi vermek için çevirdim arkaya. Bakın, şu birinci, ikinci zinciri boş bıraktım. Üçüncü zincirin şu arkasındaki, her zamanki gibi başlangıçta da böyle başlamıştık zaten biliyorsunuz. Şu arkadakinden, pardon, ipimi dolamayı unuttum.
Şöyle bir iki seferde çıkartıyorum. İkili trabzan. İpimi doladım yine. Bir iki seferde çıkarttım. Doladım. Bir iki seferde çıkarttım. Doladım. Bir iki seferde çıkarttım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim. Bakın sonuncuya da yaptım. Şimdi ne yapacağız? Bunu döndüreceğiz. O yüzden aynı son zincirin içine örmeye devam ediyorum. Ne zaman ki karşıya tam kendi hizasına gelebileceğim, her zaman kriteriniz bu olsun. Çünkü bazen görüyorum, şimdi elin sıkı olanlar daha fazla trabzanla tam karşıya gelebilirken eli gevşek olanlar daha az trabzanla karşıya geliyor. O yüzden de bu son zincirin içindeki trabzanlar bazen kişiden kişiye değişebilmekte. Bakın hala gelemedim karşısına. Devam ediyorum. Ne zaman ki artık tam karşısına geleceğim, orada bırakacağım. Evet, bakın geldik. Kaç tane yapmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 7 tane ile tam şu ilk yaptığım trabzanın karşısına gelebildim. Şimdi buradan sonra devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir önceki trabzanın karşısına gireceğim. Her trabzanın karşısına şimdi bir tane trabzan yapıyorum. İpimi de bakın içinden yürütüyorum. Şu başlangıçta tuttuğum ipimi de yürütüyorum. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Şimdi geldik ilk trabzanımızı battığımız yere. Bakın bir tane yaptım. Hatırlarsanız bunun içinde bir zincirimiz var. Trabzan yerine geçen. Bir de burada neyimiz var? Bir tane daha trabzanımız var. Yani toplam 3 tane var. O zaman buraya 4 tane daha yapacağım. Toplamda burayı da 7'ye çıkarmış olacağız. Dediğim gibi siz eğer 6'da ulaşıyorsanız lütfen 6'da oluşturun. Bırakın yani. Benimkisi 7'de ulaştı. O yüzden ben 7 tane yapmış oldum. Şimdi tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şu zincirimiz de 7. olmuş oldu. Şimdi uzatıyorum. Bakın şu ilk trabzanımızın tepesi. Buraya arkadan girdim. Şöyle çektim arkaya. İpin uzantısı. Tekrar giriyorum ipin uzantısından. Şöyle bir sıkıştırıyorum. Ve böylece üst sıraya çıkmış oluyorum. Şöyle bir ne yaptık? Bakın aynı tabanda yaptığımız gibi birinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi şu kısım benim arttırma yapacağım kısım. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var ya, o 7 benim arttırma yapacağım kısım. Şimdi tekrardan yukarıya çıkmak için bir zincir daha çekiyorum. Yani toplamda 2 tane zincirim olmuş oldu. İpimi doladım. Şöyle bir tanesini bu şekilde öreceğim. Bir tanesini arkadan öreceğim. Şimdi bakın ne yaptım? Battığımın arkasına bir tane daha battım. Böylece buradaki arttırmayı yapmış oldum. Şimdi aynısını burada da yapacağım.
Şurada da yapacağım. Şimdi buradan sonrasındaki normal gidiyorum. Bir tane atlıyorum. Bakın yanındakine girdim. Bu şekilde aldım. İpimi yine doladım. Arkadan o boş bıraktığıma girdim. Bir boş bıraktım. Yanındakine. Düz kısımlarda arttırmamız yok. İpimi doladım. Şimdi şurada boş bıraktığımın tepesine batıyorum. Yine hep ikili trabzanla devam ediyoruz. Bir boş bıraktım yanındakine. Hemen ne yapıyorum? Arkadan boş bıraktığıma tepesine girdim. İkili trabzanımı yaptım. Bu şekilde bir şuraya arttırma yapacağımız şu 7 taneye gelelim. Oraya kadar ördükten sonra bu kısmı nasıl yapacağız tekrardan göstereceğim. Evet, bakın düz yeri bitirdim. Şimdi geldim 7'liye. Şimdi 7'lide ne yapacağız? 7'lide bunların her birini bakın girdim. Bu sefer boşluk bırakmadım farkındaysanız. Şu üsteni yaptım ya. Şimdi aynısının tepesine bakın görüyorsunuz. Burada gövdesine battım. Şimdi de tepesine batıyorum. Aynı trabzanın tepesine batıyorum. Ve böylece bakın bir olan ilmeği ikiye çıkarttım. Hem örneğe koyabiliyorum böylece hem de arttırmayı yapabiliyorum. Bakın yine sıradaki yanındakine geldim. Gövdesi. Şimdi ipimi tekrar doladım. Şimdi tepesi. Aynı trabzandayım. Bakın doladım. Önce gövdesi. İpimi yine doladım. Şimdi tepesi. Harika bir arttırma yöntemi. Bakar mısınız? Evet. Sıradakinin gövdesi. Şimdi tepesi. Önce gövdesi. İpimizi dolamayı unutmuyoruz. Çünkü hep trabzan biliyorsunuz örneğimiz. Şimdi tepesi. Evet. Önce gövdesi. Tepesi. Hiç kesmiyorum burada. Artık sonuncudayız bakın. 7.deyiz. Gövdesi. Şimdi tepesi. Arttırma kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Gayet bakın ne kadar düzgün bir arttırma elde etmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Artık normal yere geçtiğimiz için bir boşluk bırakıyorum. Arttırmamız bitti. Bakın artık tepesine değil, bir önce boş bıraktığım trabzanın tepesi. Bir tane boş bıraktım. Yanındakinin gövdesine battım. Bir önceki boş bıraktığımın, bakın şurada boş bıraktığımın tepesine battım. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar şimdi geleceğiz. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Yani ne yapacağız? Bakın aynı deliğin içine batmış olduklarıma geldiğimde hem gövdesi hem tepesi, hem gövdesi hem tepesi, hem gövdesi hem tepesi, hem gövdesi hem tepesi, hem gövdesi hem tepesi diyeceğim ve burada birleşim aşamasına kadar gelip nasıl birleşiyoruz? Yine nasıl üst sıraya çıkıyoruz? Onu göstereceğim.
Geldik sıra sonuna. Bakın yine uzattım. Şu ilk zincirle başladığım yer. Şu da direkt ilk başladığım trabzan. Hemen onun üstünden giriyorum. İpimi arkaya çektim. Tekrar o ipin uzantısından girdim. Sıkıştırdım iyice. Evet, ipimi çıkarttım. Yine bir üst sıraya 2 tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi sıradaki görüyorsunuz. Bunda ilk arttırmamız bunda başlamıştı hatırlarsanız. Yanındakinin tepesine girdim. Trabzanımı yaptım. Şimdi burada artık ne yapacağım? Şu görmüş olduğunuza artık bu şekilde gövdeden batmayı bırakıyorum. Ne yapacağım? Buradan sonra tekrardan trabzana geçiyorum. Yani ortaya örneği koymuş oldum. Kenara tekrardan trabzanla devam edeceğim. Görüyorsunuz. Şu ilk arttırmanın yapılmış olduğu yer buydu ya. Şimdi buna 2 tane batıyorum. Yani şu benim ilk yapmış olduğum, bakın burada bir arttırma yapmıştım hatırlarsanız. Hem gövdesine hem tepesine batmıştım. O ikinci tepesine battığımın üzerine bir tane çift yapıyorum. Şimdi geri kalan arttırmaları dönüp geldiğimde yapacağım. Şimdi burada aynen devam. Bakın hiç, her trabzanın tepesine bir trabzan yaparaktan dolanıyorum. Yani böylece burguyu sadece ortada bırakmış olacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelir. Evet, geldik. Şuradaki arttırmalarımızı hatırlıyorsunuz. Şimdi bak birincideyiz. Birincinin şu burgu kısmına değil de düz kısımların üzerine şimdi çift yapıyorum. Yani ne yapmış oluyorum? Bir tek bir çift yapmış oluyorum. Birinciyi yaptım. Bakın şimdi geldik ikinciye. Şu burgunun tepesine bir tek yapmış oluyorum. Şimdi de bir çiftimi koyacağım. Buraya çift. Son sıradayım artık. Bu benim final sıram. Şimdi bakın yine bir tekimi yapıyorum. Geldik. Şimdi çiftimi yapıyorum. Eğer bunu bir sıra daha yapacak olsaydım o zaman 2 tek bir çift diye gidecektim. Hani mantık hep o şekilde ilerliyor. Hemen bu şekilde geleceğim. Buraya kadar dönüp dolaşacağım. Sonra yine bakın çiftleri yapmaya başladım. Şu son deliğin içine yapılanlar benim çift yaptıklarımdı. Yine aynı şekilde buna tek, buna çift. Buna tek, buna çift. Yani bir tek, bir çift, bir tek, bir çift diyerekten başladığım yere kadar geliyorum şimdi. Geldik sıra sonuna. Hemen ipimi artık arkaya geçiriyorum. Yine aynı şekilde ipin uzantısından girdim. İlmeğimi taktım. Sıkıştırdım. Ve geçtim bu tarafa. Şimdi artık şu kenar hattını dolaşacağız. Aynı çantamızın ağzında dolaştığımız gibi ters sık iğne dolaşacağım. Burada da ipimi bakın uzatıyorum. Hemen yanındaki ilk yere giriyorum. İkisini bir çıkarttım. Uzattım. Bir tane atlayacağım. Daha doğrusu atlamayacağım.
Şu köşe kısmında atlama yapmayalım fazla. Çünkü kasacak. Her deliğe giriyorum. Ağız kısmında yaptığımızın aynısı bu. Sadece bu sefer her deliğin içine bakın dolaşana kadar bunu yaptım. Dediğim gibi şu köşeyi rahat dolaşabilmek için. Şimdi artık buradan sonra normal uzatıyorum, atlıyorum. Yani artık bir tane atlamaya başladım. Bakın uzatıyorum. Bir trabzan atlıyorum diğerine. Uzatıyorum. Bir trabzan atlıyorum diğerine. Bu şekilde şöyle atlayaraktan sıra sonuna kadar geleceğim. Sonra burada tekrardan aynı buradaki gibi yani atlamadan yapacağım ki şu köşeyi rahat bir şekilde kasmadan dönebilelim. Sonrasında yine şu düz yere geldiğim zaman burada yine atlayarak geleceğim ve sıra sonuna, yani artık bitim yerine geldiğinde yine iğne ile burayı da kapatacağız. Bu şekilde de bir kapak elde etmiş olduk. Şöyle şu delik, ben bilerekten o ilk kısmı çok önemsemedim ama çünkü ben buradan böyle benim o tarz bir çıt çıtım var, kapak çıt çıtı, onu buraya takacağım için ben dediğim gibi önemsemedim ama siz normalde burayı güzel sıkıştırın, yani böyle bir delik burada oluşmasın. Bana çıt çıt deliği olmuş oldu burası. O yüzden ben orayı gevşek tuttum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir yapıldığında, yani artık bunun ucuna püskülleri vesaireleri her şey takıldığında gayet güzel bir şekilde duracak. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, bakın gayet güzel bir şekilde toparladı. Kenarı yaptığımızda daha sert, dik bir form kazandı kapak kısmımız. Hemen şöyle ipimizi şurada koparıyorum. Yine iğne ile bunu şu şekilde burayı tamamlayacağım. Böylece belli olmamış olacak. Şimdi bu hazır. Çantamız hazır. Hemen bir astarlama aşamasına geçeceğim. Ama astarlama aşamasına şöyle geçmeden şunu da göstereyim. Şimdi bu kapağımız buraya bu şekilde gelecek. Yani kapak buraya bu şekilde gelecek ya. Bunu nereye çıt çıtını takacaksam o çıt çıtın buraya denk gelen kısmına önceden mıknatıslı çıt çıtlarımı takacağım. Çantayı ondan sonra astarlayacağım. Onu söyleyeyim. Şu aynı şekilde bunu da şöyle göstereyim. Dikme kamera karşısında birazcık sıkıntılı oluyor. Ama nasıl dikeceğimi hemen size anlatayım. Bunu buraya getirdik ya. Bakın tam şu kısım. Şöyle bakın, şöyle şu kısım. Şimdi bir şöylemesine gideceğim kenardan. Sonrasında şu kenar, bakın zaten şu ilmek ters iğneleri battığımız şu delikler var ya. Tam bu deliklerden şöyle buraya kadar hem böylemesine hem de şöylemesine dikerek bunu buraya monte edeceğim. Böylece kapağımız hani şöyle açıldığında buraya sabit olmuş olacak. Şu şekilde de buraya inecek kapağımız. Şöyle göstereyim, hatta biraz daha yukarı kalkabiliriz artık. Bu şekilde tamamlamış olduk. Tabi buraya artık dediğim gibi boncuklarımız, püsküllerimiz geldiğinde de çantamız tam anlamıyla kendini tamamlamış olacak.
bütünlemiş olacak. Burada önü arkası aynı. Kendiniz seçebilirsiniz. İstediğiniz yeri ön yapabilirsiniz. Eklem yerlerinize dikkat edin. Neresi daha düzgün duruyorsa çantada orayı ağız kısmına getirmenizi tavsiye ediyorum. Bakın şöyle şu şekilde güzel bir kapağımız olmuş olacak. Ben bu çantada deri sap kullanacağım. Yeşil rengi deri saplı kullanacağım. Ama dediğim gibi siz dilerseniz örgü sap takabilirsiniz. Örgü sap da inanılmaz güzel yakışıyor bu çantada. Şöyle ipim ne kadar kaldı, ne oldu göstereyim. Bakın görüyorsunuz hala neredeyse yarım yani dolağım var. Dediğim gibi bu ip ince olduğu için oldukça bereketli. Sapı yaptıktan sonra bile artıyor. Ama sizin rafyanız daha kalınsa o zaman şöyle bir durum yaşayabilirsiniz. Sizinkisi de tam tamına gelir. Yani bir rafya bir çantaya tam tamına gelir. Tekrar söylüyorum, lütfen ölçüleri baz alın. Sayılara takılmayın. Hemen şöyle bir tekrardan son kez göstereyim. Bakın 19 santim enimiz var. 21 santim. Şöyle yabancılar da izliyor o açıdan. Şöyle bakın neredeyse 21 santimlik bir boyumuz var. 19 santim elimiz var dedik. Şöyle kapağımızı da göstereyim. Ne kadarlık bir kapak yaptık. 14 santimlik bir kapak yapmış olduk. Bu şekilde görüyorsunuz. Son derece düzgün, muntazam bir kapağımız da olmuş oldu. Dilerseniz dikme işlemini yapıyorum. Çıt çıtlarını takıyorum. Çantayı astarlıyorum ve finalde çantamızın detaylı tekrardan bir nasıl yaptığımı görmüş olursunuz. Onları da tek tek tekrar size açıklarım. O zaman ne diyoruz? Finalde görüşelim. Evet, geldik şimdi çantamızın artık püskül kısmına. Şimdi sizlerle bu güzel püskülden hazırlayacağız. Birçok videomun içinde var püsküllü çantalarımın içinde püskülü nasıl yaptığım. Ama yine sizi uğraştırmamak adına tekrardan bu videonun içinde göstereceğim. Nasıl püskülü çalışıyoruz, nasıl yapıyoruz. Şimdi püsküllerimizi yaparken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle bazen püsküller oluyor mesela şöyle şu şekilde. Bu şekilde cılız bir püskül değil ya da böyle resmen artık top gibi yuvarlak gibi olmuş çok kalın püsküller de değil. Şöyle yatayda şu formu kazanabilecek kadar bir püskül yapacağız. Şimdi buraya hep birlikte. Sonrasında araya da şöyle cilalı küçük ahşap boncuklarımız var. Bunlardan kullanacağım. Siz dilerseniz istediğiniz renkte boncuk takabilirsiniz. Amacımız bunu böyle sıfıra değil de şöyle biraz araya bir mesafe katmak boncuklarla. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle elimizin en geniş yerini alıyoruz. Elimizin en geniş yerine ipimizi sarmaya başlıyoruz. En kolay püskül yapma yöntemi bu şekilde. Kağıda vesaireye, kartona sarmanıza gerek yok. Göstermiş olduğum ölçüde tam ideal büyüklükte bir püskül elde ediyorsunuz. Bu şekilde elinizin geniş yerini kullanarak. Evet, püsküller çantalarımıza güzel gösteriş katıyor. Ama haklısınız, bayağı bir de ip götürüyor. Şöyle bir bakalım. Evet, bu yeterli. Şimdi ipimi şu şekilde buradan kesiyorum. Geçici olarak bir ip bağlayacağım şimdilik. Şöyle söküntü iplerden alayım. Şu orta kısmını şöyle güzelce bir sıkıştıralım. Sonrasında dediğim gibi boncukları takacağımız gerçek ipimi sonra buradan takacağım. Şimdi sonrasında şuradaki sarma işlemimize geçeceğiz. Sarma işlemimizi yaparken yine kendi renginden kullanıyoruz. Yani turuncu renkten kullanacağız. Şöyle ipimi bakın bu şekilde tutuyorum.
Sonrasında başlıyorum yukarı doğru sarmaya. Sıra sıra sarıyorum. Üst üste dolamıyorum, rastgele dolamıyorum. Yan yana. Her bir bakın ipimiz yan yana böyle dizili bir şekilde gelecek. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bu ipimi şöyle kesiyorum. İğnemi takıyorum. Sonuçta bu ip altta kaldı. Bu ip bakın üstte kaldı. Bu ipi de diğerinin önce hizasına aşağıya yanına indiriyorum. Bu şekilde indirdim. Şimdi artık bu iki ipi birbiriyle böyle güzelce sımsıkı bir düğüm atıyorum. Bunun düğümsüz yöntemleri de var ama bu şekilde daha sağlam, daha garanti oluyor. Şöyle sıkıca bir düğüm attım. Şimdi aynı yerden iğnemi bu sefer yukarıya doğru geçiriyorum. Bu ipi yukarıya doğru çıkartacağım. Böylece evet bakın şu görmüş olduğunuz attığım düğümü şuradaki sardığım ipin altına gizlemiş olacağım bu sayede. Evet, bu şekilde düğümü yukarıya doğru ipin altına gizledim. Artık bu ipi sıfırdan şöyle kesiyorum. Alttaki uzun ip püskülün devamı olarak kalıyor. Şimdi güçlü bir makas alıyorum. Güçlü bir makasla hemen şöyle iplerimi kesiyorum. Şöyle bir el ütüsüyle şöyle bir güzelce elimle düzelttikten sonra şimdi şu alt kısmını hepsi eşit olacak şekilde kesiyorum. Güçlü bir makas tercih ettim bunun için. Ama normal makaslarla da yapabilirsiniz. Sadece ben bu sayede tek seferde kesmiş oluyorum. Evet bakın son derece düzgün. Hem böyle ne çok fazla ne çok cılız. Tam istediğimiz boy ve ölçüde bir püskülümüzü elde etmiş olduk. Artık bunu çantamıza takabiliriz. Hemen ben burayı temizleyip geliyorum. Evet şimdi çantaya monte edeceğiz bu kısmı. Şöyle rahat çalışmak için çok da kısa tutmuyorum ipi. Bu şekilde. Şimdi ipimizi buradan geçireceğiz. Yani şu orta noktadan geçireceğiz. Artık bunu kesebilirim. Şöyle arasından geçirdim. Ve burada güzelce bunu sıkıştırdım. Bu şekilde sıkıştırdım. Şimdi buraya artık boncuklarımdan takabilirim. Üç tane boncuk takacağım buraya. Şöyle ahşap parçası kalmış içinde. Çıkaralım.
şekilde. Şansıma bir tanesi de koyuymuş. Koyuyu da şöyle ortaya denk getirdim. Boncuklarımı yaptım. Şimdi benim şu şekilde bir halka, herhangi bir zincirin halkası görüyorsunuz. Buraya bunu taktım. Bunun yapmamın sebebi, hem bunu buraya takarken daha rahat bir şekilde takmış, hani takabilme şansım olsun diye, hem de aynı zamanda daha oynar bir şekilde durması açısından. Buradan şimdi artık iğnemize takalım. İğneyle daha rahat bir şekilde yapabiliriz. İğne geçirdim. Şimdi burada bir düğüm atacağım. Düğümümü atarken de düğümümün aşağıya doğru olmasını istiyorum. Yani iğnemi şöyle aşağıya doğru geçiriyorum. Şöyle sıkıştırayım. Sonrasında aynen aşağıya doğru boncuklarımın arasından ipimi aşağıya gizleyeceğim. Bunu da şöyle bir pense yardımıyla iğnemi çekiyorum. Bu şekilde ipimi hem düğümün dibinden kesmemiş oldum. Boncukların içinden geçirmiş oldum. Bakın çantamızın ağız kısmını bu şekilde tamamladık. Kastettiğim oynama şu. Bakın şu oynar yapıyı kazandırmak için, hem de dediğim gibi bunu buraya düğümleyebilmek için çok kolay bir şekilde şöyle açıp kapatabiliyoruz çantamızı. Şimdi biliyorsunuz ben bu böyle çakmalı kullanacaktım. Çakmalı şeyim kalmamış, mıknatısım kalmamış. Öyle olunca klasik şu geçirilen, yani sıkıştırılan mıknatıslardan kullandım. Bunda sıkıntı yok, biliyorsunuz zaten içine astar gireceği için, astarlanacağı için o zaten kamufle olmuş oluyor metal kısmı. Ancak bunu örgüye sıkıştıramayacağım için, önden gözükeceği için ne yaptım? Bir yuvarlak ördüm. Hemen sihirli halkaya 7 tane sık iğne yaptım. Hepsine çift battım. 14'e çevirdim ve bitirdim. Bu aparatı ona taktım. Onu da bir güzel çantamıza diktim bu şekilde. Böylece gizli kalmış oldu. Astarımızı da yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Dak kumaşla çalıştım. İçine şöyle bir telefon gözümüz var. Dediğim gibi oldukça geniş. Yani çok rahat bir şekilde gözlük kabınızı, hani çok büyük gözlük kaplarından bahsetmiyorum tabii ki de, ama normal bir gözlük kabınız varsa, cüzdanınız varsa, hatta şu bir kitabınızı bile rahatlıkla koyabileceğiniz büyüklükte bir çantamız olmuş oldu. Dilerseniz birlikte sapını da takalım. Şu şekilde ayarlanabilir bir yeşil bir sap kullanıyorum. Bakın burada eskitme detayı olduğu için burada da aynı şekilde zımbasını da eskitme olandan taktım. Şimdi çantamızı, bunu takabileceğim bir parça yoktu. Büyük metaller de çok büyüktü. Yani bu çantaya çok büyük gelecekti. Bu çantada şey yakışmıyor. Yani buraya bir deri aparat çok kötü duruyor. Yani böce de takamıyorum. Öyle olduğu için küçük halkalar diktim. Ama dikerken de sağlam olsun diye hem birinci sıradaki sık iğneden hem de ikinci sıraya kadar indim. Bakın güzelce bunu buraya sardım. Sağlam olsun, herhangi bir şekilde yırtılma, kopma olmasın diye. Tabii bu biraz altın sarısı oldu ama küçük olduğu için dikkat çekmiyor. O yüzden önemsemedim. Bakın bu şekilde sapımızı taktık. Aynı şekilde burayı da astar dikimini nasıl dikiyorum, çantaya nasıl tutturuyorum, yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Ayarlanabilir sap olduğu için istediğiniz boyu ayarlayabilirsiniz.
Genelde ortalama 120 santim civarında oluyor bu saplar tam açılmış haliyle. Tabii şuradaki detaylarıyla bir tık daha uzuyor. Bu şekilde bakın istediğiniz ölçüye göre ayarlayabiliyorsunuz bunları. Şöyle yeşil olduğu buradan bakın daha net anlaşılıyor. Buradaki yeşiller, kiremit hepsi çok güzel bir uyum içinde oluyor. Bu şekilde de ama dediğim gibi siz hiç bunlara gerek duymayıp direkt bir örgü sap yapıp buraya dikerek de monte edebilirsiniz. Bu çantayı örgü saplı haliyle de çalıştım. O şekilde de çok güzel oluyor. Yani illaki deri sap takmak zorunda değilsiniz. Ben müşterim bunu istediği için bunu taktım. Siz dediğim gibi tercih size kalmış. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Yine çok güzel bir çanta oldu gerçekten. Örnek inanılmaz güzel. Bunu mutlaka kullanacağım başka bir çantada. Eminim ki bu klasik torbalarda, işte kutu çantalarda, her şeyde, yani bunu kapak olarak kullanın, gövde deseni olarak kullanın. Gerçekten çok sevdim bu örneği, çok yakıştı. Kağıt iple de başka iplerle de bir deneyeceğim gerçekten, ama kağıt iple de gayet güzel duracağına eminim. Çünkü kullandığım rafya zaten ince bir rafya olduğu için çok bir farklılık yaşayacağım düşünmüyorum. Gerçekten şahane oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar benimle bu videoyu izlediyseniz, bana sabırla dinlediyseniz beni çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha bambaşka yeni çantalarla da karşınızda olmak dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.